Hindistan'da seçimler 6 hafta sürdü. Neden mi? Tam 640 milyon oy. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir dünya rekoru. Seçimler ancak 6 haftada tamamlanabildi. Peki nasıl bir atmosferde gerçekleşti dersiniz? Bazı ilginç örneklerle karşılaştık. Hintli seçmen bu öz çekim alanlarında dilerse Modi ile ya da Hindistan'ın 2022'de devreye giren ilk yerli uçak gemisi olan Vikrant'la, hatta geçen yıl ayın arka tarafına ulaşan Chandrayaan-3 roketiyle çekilme fırsatı yakaladı. Daha çok tren istasyonları ve havaalanlarında ortaya çıkan bu kartondan maketler seçmenin ilgisini çekmek için kuruldu. Seçim kampanyalarında bu alanların ne kadar etkisi olduğu kesin bir şey söyleyemesek de aşırı sağcı ve Hintli milliyetçi Başbakan Modi genel seçimleri kazandı. Ancak durun, sonuçlar yine de beklendiği gibi çıkmadı. Özellikle parlamentoda. Peki ne oldu da Modi'nin zaferiyle sonuçlanan seçimlerde partisi parlamentoda ciddi oranda sandalye kaybetti? Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Hindistan'ı bundan sonra ne bekliyor? Modi'nin yeni dönem ajandası ne? Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını araştırmacı yazar Mahmut Osmanoğlu'nun da görüşlerini aldığım bu içerikte bulabilirsiniz. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Hazırsanız başlıyoruz. Ancak öncesinde sizden küçük bir ricam olacak. Kanala abone olup katılarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu içerikte daha çok seçim sonuçlarını konuşacağız, ancak öncesinde geçtiğimiz aylarda çıkan bir kitabı sizinle paylaşmak istiyorum. Kitabın adı Gujarat Under Modi. Başlıktan da anlayacağımız gibi Modi'nin Gujarat'taki yönetimini anlatıyor. Kitabı gündeme taşıyansa Modi'ye dair iddialar, daha doğrusu gerçekler demeliyim. Kitap 2002'deki Gujarat olaylarında binlerce Müslümanın öldürülmesi ki bağımsız raporlara göre Modi ve BJP partisinin dahili olduğuna dair kanıtlar bulunuyor. Modi'nin polis ve yargıyı siyasallaştırması ve büyük işletmelerle kurduğu yakın ilişkiler gibi iddialara yer veriliyor. Ayrıca Modi'nin 14 yıllık yönetimi boyunca Gujarat eyaletini Hindu milliyetçiliği için bir test laboratuvarı olarak nasıl kullandığını anlatıyor. Seçim sonuçlarıyla Gujarat'ın nasıl bir ilgisi var derseniz, aslında bu bölgenin günümüzde Hindistan geneline yayılan dışlama politikasının denendiği, test edildiği bir yer olduğunun altını çizmek lazım. 2002'de Hindu hacıları taşıyan trenin yakılması sonucu çıkan isyan 1 yıl sürdü ve 2000'e yakın Müslüman öldürüldü. Hindu çeteleri Müslümanlara yönelik şiddeti durdurulması beklenirken Hindu polisler çetelere silah tedarik etti. Üstelik polisin bu tutumu Modi ve partisi tarafından desteklendi ve polisin siyasallaşmasının bir sonucu olarak bugün Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet daha da sistematik hale geldi. Hint polisi Modi'nin dışlama politikasının bir sonucu olarak ideolojik, dini ve etnik olarak toplumun farklı kesimlerine karşı bir tutum benimsedi. Elbette ifade ettiğimiz gibi Gujarat yalnızca bir örnek. Daha önce diğer içeriklerimizde de vurguladığımız gibi ülkede Müslüman karşıtı nefret suçları giderek artıyor, camiler yıkılıyor, gerilim giderek artıyor. Muhaliflerin tutuklanması, insan hakları ihlalleri, şiddet olayları ve dahası. Dışlama ve ötekileştirmeye dayanan Hindutva ideolojisinin bir sonucu olarak Hindistan'da bu tür olaylar çok sık yaşanıyor. Modi ile partisi BJP'nin aşırılıkçı hareketlerle olan ilişkileri Hindistan'ın belki de en karanlık yüzü. Diğer yandan Çin ile büyük bir ekonomik ve askeri rekabet içinde olan ülke şu anda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Toplam ekonomik büyüklüğü 4,11 trilyon dolar. IMF'nin raporuna göre Hindistan'ın 2024-2025 mali yılı için beklenen ekonomik büyüme oranı %6,8. Bu büyüme Hindistan'daki güçlü iç talep ve çalışan nüfusa bağlı ve Hindistan'da hükümetin %7'lik büyüme tahmininin biraz altında kalsa da genel olarak olumlu bir ekonomik görünüm sunuyor. Yükselen bir ekonomi olarak Hindistan doğrudan yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyuyor. Seçim sonuçlarının ardından Hindistan borsasında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir satış oldu diyebiliriz. Hindistan'ın ekonomik büyümesi ve artan iç talebi ülkenin dünya ekonomisindeki önemli konumunu pekiştiriyor. Ancak küresel devlerden biri olarak gösterilen ülke konu insan hakları olduğunda ise sınıfta kalıyor. Seçim sonuçlarına gelecek olursak, Hindistan'da seçimler 9 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da sona erdi. Yaklaşık 6 hafta süren ülkedeki 28 eyaletle Birlik Toprakları adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı bir genel seçim yapıldı. 1,4 milyarı aşkın nüfuslu ülkede yaklaşık 970 milyon seçmen bulunuyor.
Seçimlere katılım oranı 2014'te %66,4 ve 2019'da %67,4 olarak kaydedilirken bu seçimde yaklaşık 640 milyon kişi oy kullandı ve bu oran %64,2 oldu. 2014'ten beri başbakan olan Modi koltuğunu korurken çoğunluğu kaybetti. Bir partinin veya koalisyonun hükümet kurabilmesi için halk seçimlerinde yani Lok Sabha'da 543 sandalyeden en az 272'sine sahip olması gerekiyor. O zaman parlamentodaki sandalye sayısına bakalım. Modi'nin başında olduğu radikal sağcı Hindistan Halk Partisi BJP liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı NDA, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'nde yani Lok Sabha'da 543 sandalyenin 293'ünü kazandı. Diğer yandan Hindistan'ın ana muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı 2024 seçimlerinde yeni bir güç olarak ortaya çıktı ve toplamda 234 sandalye kazandı. Tabii Modi seçim sonuçlarına rağmen hala Hindistan'ın siyasi sahnesinde önemli bir figür olmayı sürdürüyor. Seçim sonuçlarına rağmen X hesabından yaptığı "İnsanlar ard arda 3. kez Ulusal Demokratik İttifaka güvendi" açıklaması ise dikkati çekti. Bu Hindistan'da tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Muhalefet kanadı ise sonuçları Modi'nin ahlaki ve siyasi yenilgisi olarak niteliyor. 30'dan fazla muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı liderleri seçmene teşekkür ederek BJP hükümetinin yok etmeye çalıştığı anayasayı kurtarmaya çalıştıklarını ifade etti. Seçim döneminde medya ve sosyal medya platformları üzerinden yoğun propaganda faaliyetleri yürütüldü. Seçmen gruplarına yönelik yapay zeka ile üretilmiş yanıltıcı mesajlar, deepfake videoları Hindistan'daki seçimlerde halkı manipüle etmek için kullanıldı. Öyle ki yapay zeka ile yapılan seçim kampanyalarının on milyarlarca dolarlık bir sektör oluşturduğu düşünülüyor. Ayrıca Müslümanların oy vermesine izin verilmediği gibi iddialarca sıkça dile getirildi. Bu noktada önemli bir parantez açalım istiyorum. Hindistan'da Müslümanlar nüfusun %14'ünü oluşturuyor, ancak 543 üyeli Hint Meclisi'ne sadece 26 Müslüman milletvekili girebildi. Kabinede ise 200 milyondan fazla Müslümanı temsil eden tek bir Müslüman bakan bulunmuyor. Müslümanların son seçimlerde parlamentoda Modi'nin çoğunluğu kaybetmesinde etkisi olsa da Hint siyasetinde daha önemli noktalara gelmeleri mümkün. Peki Modi ile ilgili ne biliyoruz? Hindistan Halk Partisi'nin lideri. 2014'ten bu yana Hindistan'ın başbakanı olarak görev yapıyor. Onun Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin mimarı ve Hindu milliyetçisi ve radikal sağcı görüşleriyle tanıyoruz. Müslüman karşıtı politikaları ve söylemleri nedeniyle eleştirilerin odağında. 2002 Gujarat ayaklanmaları sırasında Gujarat'ın başındaydı ve yaşanan olaylarda Müslümanlara karşı yapılan şiddet nedeniyle suçlandı. Modi 2014 seçimlerini kazanmıştı ve 2019 seçimlerinde parlamentoya tek başına 303 milletvekili soktu. Bu dönemde Hindu milliyetçiliği politikası güdüyordu. Bu dini milliyetçilik Hindu alt kıtasındaki diğer dini ve etnik gruplarla bir gerilme yol açıyordu. BJP'nin Hindu milliyetçiliği politikası ülkedeki dini ve etnik grupları tehdit ediyordu diyebiliriz. Bu politikaların sonucunda Babür Camii'nin yıkılması ve yerine Ram Tapınağı'nın yapılması gibi olaylar ülkede dini temelli gerilime sebep oldu. Çok daha fazlası var, ancak bu kadarı bile Modi'yi ve Modi'nin Hindistan'ını anlamak için yeterli. Modi'nin sicili epey kabarık. Durum ülkedeki Müslümanlar için de zorlaşıyor diyebiliriz. Peki Modi'nin İslam düşmanlığı nereden geliyor? Modi yönetiminde Gujarat kitabının yazarı kitapta şunları kaydediyor. Köklü bir Gujaratlı olan Modi, 1950'de düşük bir kastın üyesi olarak doğdu. Çocukken 1930'ların Avrupa faşist hareketlerine örnek alan geniş paramiliter Hindutva örgütü olan RSS'ye katıldı. Bugün hakkında usulsüzlük iddiaları bulunan Modi, Müslümanlara yönelik planlı şiddet eylemlerini 2002'de devreye soktu. Hindutva aktivistlerini taşıyan bir trende 59 Hindunun öldürüldüğü olayın ardından ellerinde hançerler, kılıçlar ve gaz tüpleri olan haki renk şortlar giyen ve safran saç bantları takan kamyonlar dolusu saldırgan Müslüman mahallelerine girdi ve resmi kayıtlara göre 2000'e yakın Müslümanı öldürdü. Kitapta yer alan iddialara göre Modi'nin kendisi de saldırganlar arasında yer aldı. Diğer yandan Müslümanlara karşı olaylara karışan polis memurları desteklendi, savcılar da Hindu milliyetçiler arasından seçildi. Tüm bu uygulamalar bugün de devam ediyor. Hükümetin artan din milliyetçiliği ve bu bağlamda Hindut ve ayrılıkçı grupların baskı ve tehditleri son 10 yıldır Modi yönetiminde daha belirgin hale geldi. Bugün 200 milyonun üzerinde Müslümana ev sahipliği yapan Hindistan'daki Hindutva ideolojisinden dolayı Müslümanlar ve Hindu olmayan diğer gruplar büyük baskıyla karşı karşıya.
BJP hükümetinde görev almış birçok politikacı, gelecek yıl 100 yaşına girecek olan RSS'nin kadrolarında yetişiyor. Modi de bunlardan biri. BJP özellikle 2014'ten bu yana Hindu kimliğini yaygınlaştırma çabaları kapsamında şehir ve bölge isimlerini değiştiriyor, Hindu olmayan azınlıklara yönelik saldırılarını meşrulaştırıyor. Peki bundan sonra Hindistan'ı neler bekliyor? Modi'nin yeni dönem ajandası ne? Bu soruyu konunun uzmanı, araştırmacı yazar Mahmut Osmanoğlu'na sordum. Öncelikle seçimlerde Modi'nin ve temsil ettiği ideolojinin bir yara aldığını burada ifade etmek gerekiyor. Çünkü Modi'nin partisi, Hindistan Halk Partisi yani BJP parlamentoda tek başına çoğunluğu kaybetti. Bu önemli bir konu. Dolayısıyla diğer müttefiklerine ihtiyaç duyacak. Yani NDA diye ifade edilen Ulusal Demokratik İttifak aslında bundan sonra koalisyon hükümetini yürütecek ve Modi tek başına artık karar almak durumunda kalamayacak. Çünkü müttefiklerine, koalisyon ortaklarına danışmak, onlarla istişare etmek zorunda kalacak. Bu önemli bir nokta. Yani bu seçimlerle birlikte Hindistan'ın bir koalisyonlar dönemine girdiğini ifade etmemiz gerekiyor ve Hindistan gibi ülkelerde koalisyon dönemlerinin aslında devletin hedeflerini ya da başbakanın istediklerini istediği gibi yapma şansını vermediğini söylememiz gerekiyor. Diğer taraftan da tabii iki kanatlı siyasi sistemin alt kanadı olan Lok Sabha'da yani mecliste güçlü de bir muhalefet olacak. Dolayısıyla muhalefet de Modi'yi ve hükümetini çalıştırmama yönünde önemli gayretler sarf edecektir. Bu da Modi'nin 3. döneminde önemli bir nokta olacaktır. Seçimlerden sonra bir belirsizliğin gündeme gelmesi, her ne kadar NDA üzerinden Modi'nin partisi bir hükümet kurabiliyor olsa da koalisyonun getireceği belirsizlikler Hindistan ekonomisini etkileyecektir. Nitekim seçimlerden sonra Hindistan borsasında 2 milyar dolara yakın bir satış oldu. Bu da ekonominin yeni dönemde nasıl etkileneceğiyle ilgili önemli bir aslında işarettir. Ayrıca Modi'nin bir hedefi vardı. 2047'ye kadar Hindistan'ı gelişmiş bir ülke yapmak. Bu da tabii hükümet işleyişi tek başına olmayacağı, koalisyon üzerinden olacağı için bu da aslında yara almış gibi gözüküyor. Bir de Modi 3. döneminde yani bu 3. başbakanlık döneminde büyük kararların alınacağı yeni bir fasıl olarak nitelendirdi kendi ajandasını. Ama yine geri dönmüş olacağız. Koalisyon hükümeti olduğu için bu istediklerini ne kadar yapabilecek onu zaman gösterecek ama her istediğini yapamayacağını çünkü koalisyon hükümeti ile yürümesi esnasında çok çeşitli problemlerle karşılaşacağını öngörebiliriz. Buradaki seçimlerin ve Modi'nin 3. dönem başbakanlığının belki en büyük faydası ülkedeki kenara itilmek istenen Müslümanlar ve alt kastlardaki insanların faydalanacak olması. Çünkü Hindistan'da halk aslında Modi'ye ve partisine yani yaklaşık 10 yıldır hükümette olan Modi ve partisine bir hafif tokat atmıştır. Bundan hareketle muhtemelen nefrete dayalı politikasını bu gruplara yönelik Modi düzeltme yoluna gidecektir. Seçim sonuçlarını ve Modi'nin gelecekteki politikalarını detaylıca inceledik. Sizce Hindistan'da koalisyon hükümeti başarılı olacak mı? Modi 3. dönemde Hindistan'ı nasıl bir yöne götürecek? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya da Hindistan'ın 2022'de devreye giren ilk yerli uçak gemisi olan Vikrant'la hatta geçen yıl ayın arka tarafına ulaşan Chandrayaan-3 roketiyle çekilme fırsatı yakaladı.